Herkese merhabalar. Hep beraber bugün güzel tırnak yapacağız. A'dan Z'ye tüm aşamalarını sizinle paylaşacağım. Tırnağın yüzeyini öncelikle iyice törpülüyoruz. Tırnak yüzeyinde herhangi bir deri kalıntısı veya yağ kalıntısı olduğunda protez tırnaklarımızı 2-3 gün içerisinde direkt olarak atıyor. Bu yüzden tüm yüzeyi bu elimde görmüş olduğunuz törpünün iki yüzüyle de iyice törpülüyorum. Törpülendiğinden emin olduktan sonra üzerindeki tozları temizliyorum. Ve tırnaklarımı geriye doğru itiyorum. Bunu yaparken kendinize zarar vermeyin, canınızı acıtmayın. Tırnakları yumuşak yumuşak bu şekilde görmüş olduğunuz bu çubukla kolayca geriye doğru itebilirsiniz zaten. Manikür yapıyorsanız öncesinde manikürünüzü de yapabilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra öncelikle primer uyguluyorum. Primer'ı yine base coat uygular gibi her yerine sürüyorum. Bu çok uçucu bir şey olduğu için direkt olarak uçuyor, kurutmaya gerek yok. Hemen arkasından base coat'ıma geçiyorum. Base coat'ı da tırnağımın her yerine, hatta açık ön uçlarına da uyguluyorum. Her yerine sürüyorum ve kurutuyorum. Hemen arkasından jelime geçiyorum. Şablonumu tırnağıma uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Tırnağımın altına iyice oturtuyorum. Öncelikle jelimi tırnağımın uzatacağım kısmına sürüyorum. O şekli çıkarmaya çalışıyorum. İstediğiniz fırçayı kullanabilirsiniz burada. Nasıl rahat ediyorsanız ince fırça da kullanabilirsiniz, kalın fırça da kullanabilirsiniz. Benim günden güne değişiyor açıkçası hangi fırçayı uygulayacağım. Tırnağımın ucu bittikten sonra kurutuyorum. 30 saniye yeterli. Hemen geri kalan kısmına geçiyorum. Normal dipten ama dibine değmeyecek şekilde. Bakın burası çok önemli. Tırnak etime ne protez, ne oje, ne tapkat hiçbir şey değmeyecek. Yoksa buradan atıyor daha sonrasında. Tırnağımı yine 60 saniye kadar kurutup şablonumu çıkarıyorum. Üzerini hemen asetonla siliyorum çünkü yapışkan oluyor. Bundan sonrası törpü ve düzeltme işlemleri. Törpüyle öncelikle etrafına vereceğim şekli veriyorum. Bu sefer ben küt tırnak kullanacağım. Badem tırnağı çok seviyorum, sivri tırnağı çok seviyorum. Zaman zaman yapacağım ojeye ve nail art'a göre bunu değiştiriyorum. Zaten bunu tamamen bu şekli jelle veriyorsunuz. Makinesi de kullanabilirsiniz. Eğer ki törpü makineniz yoksa normal törpüyle de kağıt törpüyle de devam edebilirsiniz. Alt uçlarını temizlemek için daha çok işe yarayabiliyor. Daha sonrasında diğer tırnaklarıma devam ediyorum. Yine önce uç kısmını 15-20 saniye kuruttuktan sonra tüm kalan kısmına jelimi uyguluyorum. Tekrar 60 saniye kadar kurutuyorum. Asetonla siliyorum. Şimdi artık oje aşamasına geçeceğiz. İnce ve pembe bir oje kullanacağım bu sefer. Üzerine de French manikür tarzı yeni gördüğüm bir tekniği deneyeceğim. Pembe ojeyi birkaç kat arda arda sürmek gerekiyor. Her katı da güzelce kurutmak gerekiyor. En önemli püf noktalardan birisi bu. Hangi nail art'ı yaparsanız yapın, ojeler tamamen kurumalı. Örümcek ağı jeliyle bu sefer bir French manikür tarzı deneyeceğim. Öncelikle iyice bir üzerine alıyorum. İnce bir çizgi halinde belirlediğim yere doğru çekiyorum. Hemen yanından diğer tarafa da aynısını uyguluyorum. Bunlara paralel birer çizgi daha çekeceğim. Daha sonra arada kalan kısımları beyaz ojeyle de boyayacağım. Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum ve ilk defa deniyorum. Acaba olur mu olmaz mı, buna sizinle beraber karar verelim istedim. Ama şu anda sanki böyle yükseklikleri tam olmadı gibi. Yine de aralarını bir boyayalım. Yan tarafları hemen beyaz ojeyle dolduruyorum. Bunun aynısını şerit çekerek de denemiştiler bu arada. Bir sonrakine de onu deneriz. Üzerine mat oje deneyeceğim. Nasıl olacak merak ediyorum. Mat çok hoşuma gidiyor. Her rengin matı aşırı derecede güzel duruyor. Tap katı her zaman tırnağın her yerine, yan uçlara ve alt uca uyguluyoruz. Bu şekilde bir görüntüsü oldu. Belki şu an kamerayla çektiğim için tam oturtturamadım ama daha düzenli bir şey olduğunda daha güzel olacağına eminim. Diğerlerine klasik üçgen bir French deneyeceğim. Bu kadar uğraşmak istemiyorum. Tırnağın yan tarafından uç kısmına doğru böyle düzgün bir şekilde çekiyoruz fırçamızı. Başka hiçbir püf noktası yok bunun. Tüm tırnaklara aynı işlemi yapıyoruz.
Açıkta kalan yer olmamasına, beyazın dalgalanmamasına dikkat ediyoruz. Dediğim gibi başka hiçbir püf noktası yok zaten. Çok kurtarıcı bir yöntem bence. Normal pembe ojeyi sürüp üzerine beyazla şeritleri çekip mis gibi tertemiz tırnaklar elde edebilirsiniz. Dönem dönem ben çok kullanıyorum açıkçası bunu. Bazen protez tırnakları yaparken çok yoruluyorum. Çünkü uzun bir işlem 1-2 saatinizi alıyor. Oje en azından kısa sürsün istiyorum. Bu da bittikten sonraki hali. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.